Dr. Lottie Valentine'ın ölümden dönüş deneyimleri 1992 ve 1994 yıllarında doktor. Lottie Valentine, yaşam, ölüm ve ölüm ötesi anlayışını kökten değiştiren iki derin ölümden dönüş deneyimi yaşadı. O dönemde yalnızca bilimin açıklayabildiği şeylere inanan, katı bir materyalist dünya görüşüne sahip bir ateistti. Ancak bu deneyimler sırasında yaşadıkları tüm inançlarını alt üst etti ve onu bilimi ruhsallıkla birleştiren tamamen yeni bir yola sürükledi. Bu yol hayatını sonsuza dek dönüştürdü. İlk ölümden dönüş deneyimi 3. çocuğunun doğumundan sonra gerçekleşti. Mutlulukla dolu olması gereken bu an hızla bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Doğum odasında bitkin halde yatarken devasa bir depremin artçı şoklarıyla duvarlar şiddetle sarsılıyordu. Havada antiseptik kokusu ve kanın metalik tadı hissediliyordu. Paslanmaz çelik tepsiler üzerindeki tıbbi aletlerin keskin çınlaması odadaki gerilimi daha da artırıyordu. Bedeni doğumdan kaynaklanan yorgunlukla titrerken kaosun ortasında yeni doğan bebeğine odaklanmaya çalışıyordu. Ağrı dalgaları vücudunu sarsıyordu, her biri bir öncekinden daha şiddetliydi. Doktorlar ise onu stabilize etmek için çılgınca uğraşıyordu. Ancak içinde tarif edilemez bir şekilde yaklaşmakta olan bir felaket hissi belirmişti. Bilmediği bir güç, onu var olduğuna asla inanmadığı bir gerçekliğe doğru itiyordu. Bebek dünyaya geldiğinde yeryüzü şiddetle sarsıldı ve iki büyük deprem meydana geldi. Biri 7.4, diğeri 7.2 büyüklüğündeydi. Hastane sarsılırken tıbbi aletler yere saçıldı, odadaki yoğun atmosfer daha da gerilim yüklü hale geldi. Doğumhanede bulunan aletler havada süzülüyor ve tepsilerden düşüyordu. Ölüm korkusu onu tamamen ele geçirmişti. Doğumu kısa bir süreliğine duraksadı, ancak sonunda bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Fakat yaşadığı travma burada bitmeyecekti. Doğumdan 10 gün sonra şiddetli bir kanama geçirdi. İlk kanama onu acil servise götürdü. Ancak doktorlar yalnızca elle bir muayene yaparak hiçbir test uygulamadan onu eve gönderdiler. Ertesi akşam tekrar kanaması olunca hastaneyi aradı, ancak ertesi sabah doktorunu görmesi tavsiye edildi. Bu süreç birkaç gün boyunca tekrar etti. Ağır belirtiler göstermesine rağmen hiçbir laboratuvar testi ya da ultrason yapılmadı. Üçüncü gece boyunca devam eden kanamanın ardından tekrar acil servise döndü. Ancak bu sefer onu bir odada yalnız bıraktılar. Hem de çağrı düğmesi olmadan. Doktorlar hala durumunun ciddiyetini kavrayamamışlardı. Yatakta yatarken görüşü karardı, vücudu şoka girdi. Tansiyonu 50/15'e kadar düştü ve o an ölmekte olduğunu kesin bir şekilde hissetti. Doğum sırasında hissettiği kısa süreli korkunun aksine bu kez her şeyin sona ermekte olduğunu biliyordu. 3. Çocuğu için yaşamak isteyen doktor. Valentine daha önce varlığına inanmadığı yüce bir güce yalvardı. Lütfen yaşamama izin ver. Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Aniden bedeninden dışarı çekildiğini hissetti. Birkaç metre yukarıda süzülerek aşağıya baktığında hala kendisi olduğunu ancak bedeninden bağımsız bir varlık olarak varlığını sürdürdüğünü fark etti. Sanki bir evden ya da arabadan çıkmış gibi hissediyordu. Bedenin kısıtlamalarından kurtulmuş ama hala kendisiydi. Öte tarafa yolculuk zaman artık bildiği gibi işlemiyordu. Geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda var oluyordu ve her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu anladı. Derin bir huzur ve koşulsuz sevgi onu sarmış, birkaç dakika önce hissettiği paniği tamamen ortadan kaldırmıştı. Ardından hareket etmeye başladı. Karanlığın içinde süzülüyordu. Çoğu ölümden dönüş hikayesinin aksine bir tünel görmedi. Bunun yerine uzayın sonsuz boşluğunda yüzüyormuş gibi hissetti. Sonunda bir ara istasyon olarak tanımladığı bir yere ulaştı. Bu bir asansör düğmesine basıp ortadaki bir kata varmaya benziyordu. İçgüdüsel olarak yukarıda ve aşağıda başka seviyeler olduğunu biliyordu ama bunları keşfetmedi. Bu alemde, dünyada asla bestelenemeyecek kadar uyumlu ve karmaşık olan en güzel, dünya dışı müziği duydu. Etrafına baktığında birbirinin aynısı iki ahşap kulübe gördü. Merakla içlerine göz attığında boş olduklarını fark etti. Kulübeler arasında dururken arkasında parlak, ışıldayan beyaz bir sisin belirmeye başladığını hissetti. Dönüşüm ve ilahi ışık döndüğünde kendini sonsuzluğa uzanan muazzam, her şeyi kapsayan beyaz bir ışığın içinde buldu.
Bu, daha önce gördüğü hiçbir ışığa benzemiyordu. Parlak ama yatıştırıcıydı. Söze dökülmeyen bir sevgi ve bağlantı mesajı taşıyordu. Işığın ihtişamı içinde sarılmış halde dururken, yoğun duygular dalga dalga üzerine geldi. Tarifsiz bir huzur, derin bir aidiyet hissi ve her zaman daha büyük bir şeyin parçası olduğu gerçeğinin ani bir kavrayışı. Bu ışık unutulmuş anıların fısıltılarını taşıyor, zamanın ötesine uzanan anları barındırıyordu. Sanki yaşamış olduğu her deneyim, geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda onun içinde mevcuttu. Hayatların bilgisi zihnine akıyor, ona daha büyük bir amacı, varoluşunun evrenin dokusuna nasıl işlenmiş olduğunu hatırlatıyordu. Bu ışık yalnızca bir aydınlanma kaynağı değil, bilinç, ilahi bir varlık ve koşulsuz sevgiydi. Anında anladı ki bu tüm varoluşun kaynağıydı. Her şeyin doğduğu ilahi öz. Bu yaşamın ta kendisiydi. Ancak hayranlık içinde büyülenmiş olmasına rağmen kafası karışmıştı. Neden melekleri görüyorum diye düşündü. Meleklere inanmıyorum. Neden Tanrı'nın huzurunda olduğumu hissediyorum? Tanrı'ya inanmıyorum ki. Bu sorular zihninde yankılanıyor, bildiği her şeyi sorgulamasına neden oluyordu. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Ruh rehberleri ve evrensel ağ sonra iki ruh rehberinin telepatik olarak iletişim kurduğunu fark etti. Onlar etrafını saran ışıltılı sisin içinden yavaşça belirdiğinde varlıkları hem bilgelik hem de olağanüstü bir huzur yayıyordu. Birinin altın gibi parlayan bir ışığı vardı. Bu kadim bilgi ve otoriteyi simgeliyordu. Diğeri ise yumuşak, gümüşümsü bir parıltıyla ışıldıyor, şefkat ve merhamet yayıyordu. Biçimleri akışkandı, sanki saf enerjiden yapılmışlardı, ancak yine de belirgin kimlikleri vardı. Onları izlerken açıklanamaz bir tanıdıklık hissi içine doldu, sanki onları sonsuz zamandır tanıyordu. İçinde dünya öncesi varoluşuna dair silik anıları uyandırıyorlardı. Ruh rehberleri etrafa eterik bir ışık yayıyor, varlıkları bilgelik ve sükunet yansıtıyordu. Sağında duran, galaksileri yansıtan gözlere sahip, uzun ve akışkan ışık pelerinleri içinde yaşlı bir erkek figürü gibiydi. Solundaki ise daha nazik, neredeyse anaç bir enerjiye sahipti. Androjen görünümü vardı ve varlığı ilahi ışıkla bütünleşiyormuş gibi sürekli değişiyordu. Fiziksel olarak konuşmamalarına rağmen söyledikleri doğrudan zihnine işleniyordu ve bu sözler insan kavrayışının ötesinde bir hakikat taşıyordu. Sağındaki rehber solundakine döndü ve şöyle dedi: "Burada ne işi var? Burada olamaz. Geri dönmek zorunda." Kafası karışan doktor. Valentine çaresizlikle sordu: "Bekleyin. Nasıl oluyor da bedenimin dışındayım ama hala benim? Bu nasıl çalışıyor?" Solundaki rehber cevap verdi: "Eğer sana söyleseydim hatırlamazdın. Ama bunu hatırlayacaksın." Tam o anda bir vizyon gözlerinin önünde belirdi. Dünyaya uzaydan bakıyordu. Gezegen, ince, gümüşi ve parıltılı bir aile sarılmıştı. Çocukken büyük annesinin kullandığı balık ağlarını hatırlattı ona. Ruh rehberi ona inanılmaz bir gerçeği iletti. Dünyadaki her şey birbirine bağlı. Ama dünyadaki her şey aynı zamanda bu ağa da bağlı. Bu evrensel bir enerji alanıydı. Varoluşun tümünü bir arada tutan, iç içe geçmiş bir bilinç ağı. Sonra geri gönderildi. Değişmiş bir hayata dönüş bedenine dönüşü sarsıcıydı. Nefes nefese uyanırken ilahi ışığın sıcaklığı yerini hastane odasının soğuk klinik ortamına bırakmıştı. Hayatta kalmıştı ama artık eskisi gibi değildi. O günden sonra sezgisel yetenekleri duru görü, clairvoyance, duru işiti, clairaudience ve duru his, clairsentience giderek güçlendi. Ruhlardan gelen mesajlar, geleceğe dair sezgisel içgörüler ve açıklanamayan bir bilgelik hayatında sürekli bir yer edinmeye başladı. 12 yıl boyunca yaşadığı deneyimlerin ağırlığıyla mücadele etti. Uzun süre boyunca bir bilim insanı olarak yetişmiş olan zihni bir yandan hala bildiği rasyonel gerçeklere tutunmaya çalışırken diğer yandan karşı konulamaz ruhsal hakikatlerle yüzleşmek zorunda kalıyordu. Zihninde sürekli şüpheler dönüp duruyordu.
Gerçekten bunları mı yaşadım yoksa hepsi hayal gücümün bir ürünü mü? Bazen akıl sağlığını sorguladı. Bir yandan bir anne ve toplumun bir üyesi olarak hayatına devam ederken, diğer yandan sessizce uyanan yetenekleriyle boğuşuyordu. Artan sezgileri, zaman zaman ortaya çıkan durugörü anları ve ölülerden gelen mesajlar onu derinden etkiliyordu. Ancak bunları açıkça konuşmaktan korkuyordu. Bildiği gerçekliğe nasıl uyduklarını anlamaya çalışıyordu. Yıllar süren tekrar eden işaretler, anlamlı tesadüfler, senkronisteler ve iç mücadelelerden sonra sonunda ruh dünyasından güçlü bir mesaj aldı. Bir doktor olmalısın. Doğuyu ve batıyı birleştirmelisin. Mesajları ve şifayı insanlara ulaştırmalısın. Şüpheleri vardı ve hiçbir tıbbi geçmişi yoktu. Ama bu çağrıya uymaya karar verdi. Haftalar içinde gerekli ön hazırlık derslerine kaydoldu ve 54 yaşına geldiğinde Doğu ve Batı tıbbını birleştiren bir naturopatik doktor olarak mezun oldu. Bugün hem bilimsel hem de sezgisel bilgeliği kullanarak insanlara şifa sunuyor. Yaşamı boyunca asla varlığına inanmadığı bir dünyanın kapıları onu en büyük dönüşümüne taşıdı, mesajı yaymak. Şimdi hayatını başkalarına rehberlik etmeye adadı. Tıbbi bilgisiyle ruhsal içgörülerini harmanlayarak insanlara yol gösteriyor. Bir hekim ve tıbbi sezgisel olarak yaptığı işlerle hem fiziksel rahatsızlıkları hem de duygusal travmaları ele alan kişiye özel şifa seansları sunuyor. Atölye çalışmaları düzenleyerek bireylerin sezgisel yeteneklerini nasıl kullanabileceklerini öğretirken ruhsal uyanış yaşayanlara da mentorluk yapıyor. Ayrıca Batı tıbbı ile bütünsel şifayı birleştirmek amacıyla diğer uygulayıcılarla işbirliği yapıyor. Böylece hastaların kapsamlı bir iyilik hali için bütünsel bir yaklaşım almasını sağlıyor. İnsanların kendi ruhsal farkındalıklarını nasıl geliştirebileceklerini öğreten bir kitap yazdı ve bununla birlikte hepimizin bağ kurmayı öğrenirsek maddi dünyanın ötesini görebilme kapasitesine sahip olduğumuzu vurguluyor. Hem hekim hem de tıbbi, sezgisel olarak çalışarak bireylerin fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak iyileşmelerine yardımcı oluyor. Dr. Loti'nin hikayesi, yaşamın derin bağlantısını, daha yüksek bir bilincin varlığını ve hepimizin gerçek amacımıza uyanma potansiyelini gösteren bir örnektir. Onun yolculuğu, kriz anlarının ruhsal uyanış için bir katalizör olabileceğini, bilimin ve ruhsallığın karşıt güçler olmadığını ve sezgisel bilginin akılcı anlayışla bir arada var olabileceğini kanıtlıyor. Deneyimleri sayesinde hepimizin çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu, görünmeyen dünyanın fiziksel dünyayla aynı derecede gerçek olduğunu ve her bireyin kendi yüksek bilincine ulaşarak yaşamlarında şifa, rehberlik ve amaç bulma yeteneğine sahip olduğunu hatırlatıyor. Onun ölümden dönüş deneyimleri sadece kişisel açıklamalar değildi. Bunlar, insanlığın ilahi kökenlerini hatırlaması ve içindeki ışığı kucaklaması için bir davetti. Hayat, sadece fiziksel bir yolculuk değildir. Görünmeyen güçler tarafından rehberlik edilen, kutsal bir misyondur ve bizi en yüksek potansiyelimize ulaşmaya çağırmaktadır. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.